Hadi toparlan. Bugün çıkıyorsun bu evden. Benim hatırayla işim olmaz. Al bohçanı düş yola. Rüzgar, kerpiç duvarlı eski Anadolu evinin avlusunda acı acı esiyor, kurumuş yaprakları tahta kapının eşiğine yığıyordu. Kocasını henüz toprağa vermiş olan dul Zeynep, loş odadaki eski sedirin köşesine büzülmüş, çaresizlik içinde sessizce ağlıyordu. Başındaki siyah yemenisi omuzlarına düşmüş, gözyaşları yılların yorgunluğunu taşıyan esmer yanaklarından süzülüyordu. Evin bereketi sanki kocasıyla birlikte bu kerpiç duvarların arasından çekilip gitmişti. Avlu kapısı beklenmedik bir anda büyük bir gürültüyle sanki menteşelerinden koparcasına açıldı. İçeriye ölen kocasının ağabeyi Rıza, yüzünde zerre kadar merhamet barındırmayan sert bir ifadeyle girdi. Başındaki kasketi sinirle geriye itmiş, kahverengi yeleğinin altındaki nefesi hırsla inip kalkıyordu. Ağır ve tehditkar adımlarla ahşap kirişli odaya dalan Rıza, hiçbir başsağlığı dilemeden doğrudan Zeynep'in karşısına dikildi. Çatallı ve yüksek bir sesle, "Hadi toparlan, Hadi toparlan. bugün çıkıyorsun Bugün bu çıkıyorsun evden," bu evden. diye bağırdı. Zeynep duyduklarına inanamayarak irkildi ve yaşlı gözlerle acımasız kayınbiraderinin yüzüne baktı. Titreyen elleriyle şalvarının kenarını sıkarak, "Rıza ağa, sen ne dersin? Kardeşinin 40'ı bile çıkmadı daha," diye mırıldandı. Rıza odanın ortasındaki bakır siniyi ayağıyla kenara iterek alaycı bir tavırla güldü. "Kardeşim öldü, hesap kapandı. Bu kerpiç evde babamdan bana kalan mirastır," diyerek çıkıştı. Zeynep göğsüne öküz oturmuş gibi nefessiz kalarak ayağa kalktı ve duvardaki gaz lambasının soluk ışığında adama yaklaştı. Sesi titreyerek, "Yapma ağa, el kızı dedin ezdin, bari kardeşinin hatırasına, yanan şu ocağa saygı duy," diye yalvardı. Rıza gözlerini kısarak kadının yüzüne doğru eğildi ve öfkeyle soludu. Benim "Benim hatırayla, hatırayla işim olmaz. Al bohçanı düş yola. Yoksa seni kapı dışarı etmesini bilirim," diye kükredi. Zeynep, yıllarını verdiği, her köşesinde kocasının emeği olan bu eve yaşlı gözlerle son bir kez baktı. "Kul hakkıdır Rıza. Allah'ın adaleti şaşmaz. Bu evin ahı seni iflah etmez," diyerek fısıldadı. Rıza kadının sözlerini duymazdan gelerek onu kolundan tuttuğu gibi avluya doğru sürüklemeye başladı. Zeynep ayağındaki eski çarıkları bile tam giyemeden kendini soğuk taş avluda buldu. Komşuların meraklı ve şahit gözleri avlu duvarının gerisinden olan biteni izliyor ama kimse Rıza'nın korkusundan tek kelime edemiyordu. Rıza içeri girip Zeynep'in birkaç parça eşyasının sarılı olduğu eski kilim desenli bohçayı dışarı fırlattı. Bohça tozlu toprağa düşerken içindeki birkaç anı da etrafa saçıldı. Zeynep dizlerinin üzerine çökerek toz içindeki eşyalarını toplarken gözyaşları toprağa karışıyordu. Rıza hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeden kalın ahşap kapıyı büyük bir gürültüyle kadının yüzüne kapattı. Kapının içeriden kalın demir sürgüyle çekilme sesi tüm sokakta yankılandı. Rıza, zafer kazanmış bir edayla boş avluda tek başına dururken derin bir nefes aldı. Ancak tam arkasını dönüp eve doğru adım atacağı sırada loş odanın içinden boğuk ve tuhaf bir inilti duyuldu. Yere düşmüş olan bakır sini kendi kendine titreyerek ürkütücü bir ses çıkarmaya başladı. Rıza kaşlarını çatarak olduğu yerde dona kaldı ve yutkundu. Tam o esnada Zeynep'in dışarıda kaldığı ahşap avlu kapısı dışarıdan değil, doğrudan evin içinden, Rıza'nın hemen arkasından şiddetle yumruklanmaya başlandı. Rıza, arkasındaki kalın meşe kapının görünmez bir güç tarafından şiddetle yumruklanmasıyla dehşet içinde birkaç adım geriye sendeledi. Kerpiç evin loş avlusunda yankılanan bu tok ses, kalbinin göğüs kafesini parçalayacakmış gibi atmasına sebep oluyordu. Titreyen ellerini öne doğru uzatarak çatallı ve korku dolu bir sesle "Kim var orada? Çık ortaya!" diye bağırdı. Ancak kapıya inen o ürkütücü yumruklar aniden kesildi.
ve etrafa ölümcül, ağır bir sessizlik çöktü. Dışarıda, sokağın dondurucu ayazında tozlu bohçasına sarılmış olan Zeynep, içeriden gelen o boğuk çığlığı duydu ama Rıza'nın kibrinden kükrediğini sanarak başını hüzünle yere eğdi. Gecenin dondurucu soğuğu eski şalvarının içinden işlerken, yetim ve dul kalmış bir el kızı olarak nereye gideceğini bilemez bir halde taş duvara yaslandı. Kocasının hatırası olan bu ocağın dumanı tütsün diye harcadığı yıllar, şimdi bir çırpıda sokağa atılmıştı. Tam o sırada sokağın karşısındaki eski ahşap kapı yavaşça aralandı ve komşusu Hatice Nine elindeki titrek gaz lambasıyla dışarı süzüldü. 60 yaşlarındaki Hatice Nine, yüzündeki derin çizgilerde yılların merhametini taşıyarak yanına yaklaştı. Şefkatli bir fısıltıyla, "Gel kızım, kul hakkı yiyenin ocağı iflah olmaz. Sen bu soğukta dışarıda kalma," dedi. Zeynep, yaşlı kadının bu anaç tavrı karşısında gözyaşlarına boğularak yavaşça yerinden doğruldu. Bir zamanlar hanım ağası olduğu evin kapısına son bir kez acıyla bakıp, komşusunun derme çatma evine doğru ağır adımlarla yürüdü. Bu sırada kilitli avluda yapayalnız kalan Rıza, içini kemiren o tekinsiz korkuya yenik düşmemek için dişlerini sıkarak tekrar kapıya yöneldi. Titreyen kalın parmaklarıyla kapının ağır demir sürgüsünü geriye çekip o lanetli kerpiç evden kaçmak istedi. Fakat sürgü sanki asırlardır oraya kaynamış gibi Rıza'nın tüm çabasına rağmen yerinden milim oynamıyordu. "Açıl, lanet olası kapı, açıl!" diye kükreyerek bütün gücüyle demire asıldı ama nafileydi. Tam o an evin kırık camlı penceresinden içeri süzülen soluk ay ışığı, yerdeki bakır sininin üzerinde garip, uzayan bir gölge oluşturdu. Rıza nefes nefese arkasını döndüğünde, az önce kendi kendine titreyen o sininin, şimdi yavaş yavaş, sanki görünmez bir el tarafından itiliyormuş gibi ona doğru kaydığını gördü. Bakırın taş zeminde çıkardığı o tiz sürtünme sesi, koca adamın kanını dondurmaya yetti. Panik halinde geriye doğru adımlar atarken, ayağı eski bir meşe odununa takıldı ve büyük bir gürültüyle tozlu toprağın üzerine sırt üstü düştü. Başındaki kasketi bir yana yuvarlanırken, dehşetle açılmış gözleri evin ahşap kirişli tavanına kilitlendi. Tavanın köşesindeki o koyu karanlığın içinden, ölen kardeşinin eski ahşap bastonunun yere vurulma sesi tık 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 diye yankılanmaya başladı. Rıza dirseklerinin üzerinde geriye doğru çaresizce sürünürken, sesi titreyerek, "Kardeşim, sen öldün, bırak peşimi," diye yalvardı. Ancak baston sesleri daha da hızlandı ve evin içindeki o durgun hava aniden buz gibi bir fırtınaya dönüştü. Duvarlarda asılı duran eski el dokuması kilimler havalandı. Mangaldaki soğumuş küller bir hortum gibi Rıza'nın etrafında dönmeye başladı. Adam genzini yakan toz bulutunun içinde öksürerek ayağa fırladı ve can havliyle evin kırık dökük tahta penceresine koştu. Amacı camı kırıp kendini sokağa atmaktı. Ama pencerenin ağır ahşap kepenkleri onun gözleri önünde kendi kendine büyük bir şiddetle çarparak kapandı. Rıza, bir zamanlar kardeşine ait olan bu karanlık evde şimdi tamamen kapana kısılmıştı. Boğazı düğümlenmiş bir halde soğuk kerpiç duvarın dibine çöktü ve dizlerini karnına çekip korkuyla titremeye başladı. Zeynep'in avluda ağlayarak söylediği "Allah'ın adaleti şaşmaz, bu evin ahı seni iflah etmez" sözleri beyninin içinde bir çan gibi yankılanıyordu. Birden ensesinde buz gibi bir ölüm nefesi hissetti ve karanlığın tam kalbinden kardeşinin o tanıdık ama hırıltılı fısıltısı kulağına ulaştı. "Emanetime hıyanet ettin Rıza. Şimdi hesap vakti." Rıza, alnından süzülen soğuk terlerle kaskatı kesilmiş boynunu yavaşça arkasına doğru çevirmeye çalıştı. Ve karanlığın içinden uzanan solgun, toprak kokulu bir el, adamın titreyen boğazına doğru acımasızca uzandı.
Rıza karanlıkta onu boğmaya çalışan güçten kurtulabilecek mi? Zeynep'in gözyaşları, ölen kocasının ruhunu gerçekten geri mi çağırdı? Bu lanetli evde gün ağarmadan daha ne gibi sırlar ortaya dökülecek? O toprak kokulu solgun el, Rıza'nın gırtlağına yapıştığında nefesi bir anda kesildi. Boğazındaki o soğuk baskı fiziksel bir acıdan ziyade ruhunu ezen bir azaptı. Gözleri karanlığın içinde yuvalarından fırlayacakmış gibi açıldı. Karşısında merhum kardeşinin yarı, saydam yüzünü gördü. İfadesi öfke dolu değildi. Derin bir hüzün ve hayal kırıklığıyla doluydu. Rıza kaskatı kesilmiş bedeniyle, boğuk bir sesle "Affet, tamam, yengeme vereceğim evi, her şeyi geri vereceğim, yeter ki git" diye inledi ama dudakları bu sözleri fısıldayamadı. Ses sadece beyninin içinde yankılandı. Merhumun solgun yüzü yavaşça silinirken evin içindeki o uğursuz hortum daha da şiddetlendi. Yerde asırlardır duran kilimler havalandı. Mangaldaki küller odanın her köşesine savruldu. Duvarlardaki kerpiçler çatlamaya, tavanın ahşap kirişleri inlemeye başladı. Sanki bu eski ev Rıza'nın hıyanetine şahitlik ediyor ve onu kusmak istiyordu. Odanın diğer ucunda duran bakır sineği kendi kendine titreyerek ürkütücü bir ses çıkarmaya başladı. Yüzeyinde Rıza'nın hırsının, açgözlülüğünün ve yengesine yaptığı zulmün yansımaları belirdi. Rıza dizlerinin üzerine çökerek ellerini kulaklarına tıkadı. Beyninin içinde Zeynep'in avluda döktüğü gözyaşları ve "Kul hakkıdır Rıza, Allah'ın adaleti şaşmaz" sözleri çınlıyordu. Sabahın ilk ışıkları derme çatma ahşap pencerenin kepenklerinin arasından sızmaya başladığında avlu sessizdi. Sokağın dondurucu ayazı evin kilitli kapısını dövüyordu. Sokakta biriken köylüler bir gece önce içeriden gelen o korkunç çığlıkları fısıldaşıyor, Hatice ninenin evinde sığınan Zeynep'i işaret ederek acımayla bakıyorlardı. Hatice nine elindeki titrek gaz lambasını söndürdü, Zeynep'in omuzlarına dokunarak "Vakit geldi kızım, o zalimin ocağında ateş söndü, git ve hakkını al" dedi. Zeynep titreyen elleriyle siyah yemenisini düzeltti. Hatice nine ve birkaç cesur komşuyla birlikte kendi evinin kilitli ahşap kapısına yürüdü. Kapı, Rıza'nın tüm sürgüleri çekmesine rağmen hafifçe itilmesiyle gıcırdayarak açıldı. Sanki ev Zeynep'i bekliyordu. İçerisi duman altıydı. Havada kül kokusu ve tekinsiz bir soğuk vardı. Köylüler dehşetle içeri bakarken Zeynep adeta dona kaldı. Odaların birinde Rıza'yı yerde eski bir kilimin üzerinde yatarken buldular. Bedeni kaskatı kesilmişti. Kasketi bir yana yuvarlanmıştı. Kahverengi yeleği toz içindeydi. Gözleri açıktı ama görmüyordu. Boşluğa kilitlenmişti. Yüzü korkudan 20 yıl yaşlanmış, simsiyah bıyıkları külle kaplanmıştı. Sağ eli, merhum kardeşinin duvarda asılı duran meşe bastonunu öyle sıkı sarmıştı ki, parmak boğumları bembeyaz olmuştu. Zeynep, bir zamanlar hanım ağası olduğu bu evin tozlu eşyalarına hüzünle baktı. Gözleri Rıza'nın o perişan halinden kaçarak yerdeki bakır siniye kaydı. Köylüler, Rıza'nın bu ibretlik sonuna şahit olurken, Zeynep yavaşça Rıza'nın başına geldi. "Ahım tuttu Rıza ağa, Allah'ın adaleti şaşmaz, emanete hıyanetin bedeli budur" dedi. Hatice nine, Zeynep'in yanına gelip, "Kul hakkı yiyenin ocağı, kendi ateşinde yanar kızım, dersini aldı o zalim" diyerek onu teselli etti. Zeynep, bir zamanlar kocasının oturduğu o eski sedire, asırlar gibi gelen bir ayrılığın ardından, yorgun ve hüzünlü bir vakurla oturdu. Komşular, Rıza'yı o ibretlik haliyle yavaşça odadan çıkarırken, Zeynep siyah yemenisinin ucunu omuzlarına attı ve ocağa yeni bir meşe odunu attı. O kerpiç evin duvarları yıllarca sessizce tanık oldu bir hanın zulmüne. Rıza'nın açgözlülüğü, bir avuç toprak ve 4 duvar için kardeş emanetine göz dikmesi, sonunda kendi ocağında kendini yaktı. Emanete hıyanet edenin gecesi gündüzüne karışır derler ya köylerde.
İşte tam da böyle bir gerçekti bu. Ne bir yasa kitabı gerekti, ne bir mahkeme kürsüsü. Kul hakkı sessizce beklemesini bilir ama asla unutmaz. Zeynep, yıllarca sabrettiği o evin eşiğinden içeri, alnı ak, gözü pak girdi yeniden. Hakkını kimseden dilenmedi, zaman ve vicdan onun yerine konuştu. Hatice ninenin dediği gibi, kul hakkı yiyenin ocağı kendi ateşinde yanar. Bu hikaye sadece bir aile draması değildi. Bu topraklarda hala inanılan, hala yaşayan bir gerçeğin hatırlatıcısıydı. Alınan her hak, er ya da geç, sahibini bulur. Eğer bu hikaye yüreğinizde bir yer edindiyse, beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi Gazateri, unutmayın. Pazındanı. Çünkü ibret dolu daha nice hikaye sizi bekliyor.